Herkese merhabalar. Bugün 11 Mayıs Cumartesi Van Ağrı günlüklerinin 3. bölümünde Akdamar Adası'ndayız. Merkezden Edremit sahiline giden minibüslerle Akdamar Adası'na giden deniz otobüslerinin kalktığı yere varıyoruz. Yarım saat kadar sürüyor yol. Cumartesi, pazar günleri 3 ayrı sefer düzenleniyor adaya. Belediyenin sitesinden bakabilirsiniz. 10.30, 12 ve 2'de kalkıp 2-3 saat sonra geri dönüyor. Biz 2'de binip 5'te geri dönüyoruz. Gidiş dönüş 12 lira ve adaya giriş için sanırım 15 TL'ydi ödeniyor. Benim müze kartım vardı ve direkt girdim. Yol ne kadar sürdü bakamadım çünkü yol boyunca gölü ve daha çok dağların karlı yanlarını seyretmekle meşguldüm. Akdamar, namı diğer Ahtamar adası ile ilgili bir efsane var. Efsaneye göre Van'da bir Ermeni keşiş ve Tamara adında güzeller güzeli kızı Mutlu Mesut yaşıyorlarmış. Ta ki bir çoban keşişin kızına aşık olana dek. Üstelik Tamara da bu çobana aşık olmuş. Keşiş son çareyi kızını buradan uzaklaştırmakta ve adaya yerleşmekte bulmuş. Fakat ne çare ki çoban her gece gizli gizli yüzerek adaya gelmeye başlamış. Her gece adaya gelir ve gün ışımadan yüzerek geri dönermiş. Tamara da elinde feneri her gece penceresinde onu beklermiş. Bir gün, 2 gün, haftalar geçmiş derken keşiş bunu fark etmiş. Sen misin kızımın peşini bırakmayan? Onları ayırmak için fırtınalı bir gecede eline feneri alarak en sert kayalıkların olduğu yere inmiş. Işığı gören delikanlı çoban ona doğru yüzmeye başlamış fakat o yüzdükçe fener de yüzüyor ve ondan uzaklaşıyormuş. Yüzdükçe rüzgar daha korkunç esiyor, dalgalar yüzüne daha güçlü çarpıyormuş. Gücünün tükendiğini fark edemeden kollarında derman kesilmeye, ayaklarının bağı çözülmeye başlamış. Karanlık sularda kayalıklara çarpa çarpa son nefesini verirken "Ah Tamara!" diye çığlıkları tüm adada yankılanmış. Bunu duyan Tamara korku içinde kendisine çığlıkların işitildiği suya atıvermiş. Böylelikle iki genç yaşarken olmasa da Van Gölü'nün karanlık sularında kavuşmuşlar. O günden sonra da ada Ah Tamar olarak anılmaya başlanmış. Hikaye bu ya, bir de adadaki gerçeklerden bahsedelim. Akdamar Kilisesi her oyması, her kabartmasıyla sadeliğin zerafeti. Kaynaklarda kilisenin bölgede hüküm süren Ermeni Vasprokan hanedanınca M.Ö. 915-921 yılları arasında mimar keşiş Manuel'e yaptırıldığı ifade ediliyor. Kral Gagik'in bu kiliseyi yaptırmak için çok sayıda usta ve mimar getirdiğini öğreniyoruz buradan. Krallık 1021 yılında yıkılınca manastıra çevriliyor ve 1895'e kadar da Ermeni Patrikliği merkezi olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. 1951'de kilise için yıkım kararı çıkıyor fakat engelleniyor. 2000'li yıllarda restore ediliyor ve 2010'da uzun bir süre sonra 90-95 yıl sonra yılda bir kere olmak kaydıyla ibadete açılıyor ve bugün bir müze olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Böyle yerlerin en sevdiğim özelliği kapıları. Eğilerek giriyor ve eğilerek çıkıyoruz. Hiçliğimizin içinde çokluğumuzu hatırlıyoruz. Benzerliklerimizi görüyor ve aynı zamanda bambaşkalığımızı keşfediyoruz.
Ve saat 5 oldu. Adadan ayrılık vakti. Sakın ha gecikmeyin çünkü dönemezsiniz. Bir sonraki bölümde artık Van'dan ayrılıyor, Ağrı'ya doğru yol alıyorum. Görüşmek üzere, sevgilerle.